Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Naspor'a hoş geldiniz. MediaMarkt'ın sunduğu Zoom başladı. Stüdyoda Erman Özgür, Serhat Akın, Ümit Davala ve Nihat Kahveci ile beraber Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarını ve yarı final eşleşmelerini konuşacağız. Abi nasılsınız? İyi, sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Forması giydim. Demek Ne yapayım abi? o zaman senle başlayalım abi. Pas demişken. Maçları hatırlamıyorum. O kadar çok maç seyrettik ki. Çok bindin üste tabii. Fas Fransa'yı geçer mi? Oradan başla. Oğlum ben ne desem tersi çıkıyor. O yüzden isterseniz benden başladığın zaman ben Fas devam etmez dedim. Masal devam eder dedi. Adam sürprizi zaten söyledi. İngiltere'ydi benim favorim. İngiltere'de elendi. Patladı. Ama tabii Fransa dedik ama. yani Fransa'nın Ben daha İngiltere favori. O dedim zaman valla. son karşılaşmadan başlayalım. Fransa-İngiltere maçında başlayalım. Turnuvanın yani çeyrek final eşleşmelerinin en göz alıcı karşılaşmasıydı İngiltere-Fransa maçı. Aslında Erman abi oyun olarak İngiltere, hani Sert abiyle beraber seyrettik maçı. Biz de İngiltere'yi daha çok beğendik. Oyuna daha yakındı. Mbappe o kadar etkili değildi. Walker çok iyi durdurdu ama kazanan Fransa oldu. Skora dokunamayan bir Mbappe'yi durdurulmuş sayıyoruz değil mi? Sayarız. Tabelaya dokunamadığı zaman tamam yine de iyi oynadı. Kendi ölçeğinde Yani yani. yine de iyi oynadı. Ben Rabiot'u çok beğendim. Ki turnuvanın başından beri Bellingham, Rabiot ikisi inanılmaz iyi oynuyorlar karşılıklı. Ben İngiltere'yi oyun olarak evet daha çok beğendik ama bireysel hataya zorlamak da futbolda rakibi çok önemlidir. Aslında Fransa'yı önemli bireysel hatalara zorladılar. 2 tane penaltı ki ikisi de penaltı. Hernandez'in yaptığı penaltı da yani amatör futbolcunun yapmayacağı bir penaltı gitmiş gibiydi. değil mi artık Yani hiç topa bakmadan direkt rakibe bodoslamadan girmesi bir de itiraz ediyor. Ama onun dışında İngiltere'yi çok beğenmiş olmama rağmen tabii duran top becerisi çok enteresan hikayesi var. Attırır mısın ikinci penaltıyı da aynı adama mesela bir daha? Attırırım. Harry Kane'i Kesinlikle attırırım attırırım. ya. İlkini 60, ikinciyi de İlkini attırır. 60, Harry'i ikinciyi attırırım. attırırım. Beni de bir tek gıdıklayan takım arkadaşı ya. Yani bu adam tanıyorlar antrenmanda bile 2 tane üstte penaltı attığı zaman şimdi kaleci ve birbirini bu kadar iyi tanıyan oyuncu olduğu zaman bence tedirgin olduğu şey topu dışarı Ama atmasının Harry sebebi Kane o. de kaleciyi tanıyor Erman. Abi tanıyor da. Şimdi bir taneyi attın başarılı tamam. Çok eyvallah. Kaptansın. Bu arada penaltılardan önce 2 tane karşı karşıya çıkardı. Evet. Şimdi Çok iyi onu da oynadı. onu da es geçmemek lazım. Yani kaleci bence Harry Kane'i tedirgin etti ikinci penaltıdan önce. Lloris. Bence bilmiyorum ikinciyi attırmazdım ben. Ama çok kolay bir hikaye değil abi. Orada ilkini atmış takım kaptanı. İkinciyi de alır yani herhalde. O sorumluluğu da Harry Kane alırdı diye düşünüyorum. Tekrar olsa gene atardı Kaç yani. tane daha var alabilecek kişi? Ben Penaltıcı burada. Sen ikinciyi atardın değil mi? atarım tabii Tabii. ki. Aynı yere mi atardın? O aynı yere Ben atmayı aynı yere düşündün. atmıyorum zaten kaleciye bakarak attığım için. O da Çok kilitlendi profesyonel. normalde aynı yere atmak için. Ama son anda kararsız kaldı. O yüzden dağları taşlara vurdu. Henderson atabilir kaptanları. Atabilir tabii. Bellingham atabilir. Ya Bellingham da atabilir. Herkes atabilir canım. Foden Orada Ya Foden var ilk ama penaltıyı yani atamayıp da ikinci penaltıyı tekrar kullananlar da var yani o şekilde. Var bizim. Ben atmasına bir şey Gomez mesela demem. gösteri maçında var. Ben Yani atmasına şu bir an- şey demem. İlk penaltıyı da çok güzel attı bu arada. Evet. Ters köşeye. İkinci de tereddüt yaşadığını düşünüyorum. Aynı yere mi atayım, aynı yere mi gidecek? O tereddütü yaşadığın an %100 bittiğin kararsız andır. kaldı, evet. Burada usta penaltıcı var, o daha iyi yorumlar. Bir de bir şey gördüm, video senin de gözünden kaçmamıştır. Bu rugby bir reklamı çekiyor, vuruyorlar. İtman sahasında dışarıya. Aynı o şekilde vurdu. vuruyor. Penaltı da gitti. Ya acı bir şey ya. çok acı. Bak Portekiz bizim Burak Yılmaz penaltıyı kaçırdı. Portekiz Fas maçına kadar geldi bak. Çok kritik anlar vardır. Golü attığında gidersin. İngiltere Fransa'yı geçseydi büyük ihtimal final belki kupayı alabilirdi. Çünkü bu eşleşme böyle bir eşleşmeydi. İngiltere oyunun hak eden tarafıydı bence. Ama karşı tarafta Griezmann sahada yok. Asist yapıyor. Ciro sahada yok. Milan'da zaten efsane golleri var. Tek vuruş ustası. Kafayla vuruyor, golünü atıyor. Bu arada Lloris de iyi maç çıkardı. Harry Kane'in çaprazdan girip ayak dışı vurduğunda çok iyi çıkardı. Ama orta sahada Rabiot'a katılıyorum ama yanında o Tchouaméni. Gol İnanılmaz attı. oyuncu. Müthiş bir gol attı. İnanılmaz oyuncu. Düşün 2018'in orta sahası Pogba, Kante, Yok. şimdi Rabiot, Tchouaméni, fark eden bir şey yok. Yarı finaldeler, büyük ihtimalle finale çıkacaklar. Karşı tarafta çok enteresan. 2018'in finalinde oynayan takımlardan biri Hırvatistan Yine var. aynı final Arjantin'le olur. oynuyor.
Ben hep Messi'li Arjantin finale çıksın, kupayı alsın, bizim gol makinesine de Messi'yi asalım dedim. Ama Hırvatistan ben de bir tık önde gibi, Brezilya'yı eledikten sonra bakalım neler olacak. Onu da konuşacağız. Ümit abi, Fransa-İngiltere maçıyla devam edelim. Harry Kane'in yani ikinci penaltıyı atması doğal karşılıyorsun. Ben doğal karşılıyorum yani ilkini atan zaten ikincinin başına geçtiği zaman kimse bir şey diyemeyecek. Şans yani biraz da dediğim gibi yani çok fazla kilitlendi bir köşeye. İlkini zaten öyle atmıştı o şekilde sert köşeye vurdu. İkincisi de zaten tam vurduğu anda kaleci o köşeye atlarken yine aynı köşeye orada fikir yani değiştirdi. Olmadı yani normalde baktığın zaman maçta ilk 18 dakika hiçbir pozisyon yok. Ama 25'ten Tsunami bir tane bıraktı. Herkes böyle bir başlangıç yapmak ister Dünya Kupası'nda. 1-0 öndesin. İngiltere'ye karşı dakika 18 pozisyon yok. Tam Fransa'ya göre normalde bir oyun şekli. İleride uçakları var. İyi kapanıp ileride daha iyi iş bitirebilirsin ama gerçekten İngiltere'de çok iyi mücadele gösterdi. Çok pozisyona girdi. İki takım da net gol pozisyonlara girdi. Ama işte tecrübe farkı Fransa bu maçı kazanmasını bildi. Serhat abi, maçı izlerken uzatmaya gidecek mi acaba diye konuşuyorduk seninle. Hatta ikinci penaltı atılmadan önce sana sormuştum. Sert aynı köşeye vurması lazım dedin. Aslında Kane o düşünceyle topun başına geldi. Onu da uygulamaya geçirmeye çalıştı ama başarısız bir uygulama oldu. Ya Dünya Kupası'nın güzel yanı da zaten hep böyle soru işaretleri bırakması. Yani 2-2 mesela o penaltıyı atsa uzatmalarda acaba İngiltere uzanır mıydı yarı finalden finale? Çünkü buradaki kazanan ciddi aday çünkü. Yani ben geçen yayında şunu söyledim Fas'la ilgili. Fas bu eşleşmelere baktığımızda eleyebileceği tek takım Portekiz dedim. Eleyeceğini ben de çok inanmıyordum ama hani şey olarak ihtimal olarak dedim burayı elediler de yani. Çünkü Portekiz'e zaten sonra geleceğiz. Orada işler daha karışık. Ama İngiltere kesin ağır basan tarafta yani. Maçı beraber seyrettik. Mbappe konusunda yani bence Mbappe çok fazla bir şey gösteremedi. Walker yani çok iyi bir tane durdu, aldı götürdü Walker'ı sırtına. Onu sürekli yapabilirdi ama böyle dürteyim mi geçeyim mi hep böyle bir şey kaldı. Aslında dürtse geçecek. Daha dinç duruyor ve kendini çok iyi dinlendi de. Aslında mantıklı. Şimdi biz bunu hep Türkiye'de veya başka bir yerde ligde de orada burada da konuşuyoruz. Bazı hocalar istiyor ki kanatlar geri gelsin. Herkes farklı. Şimdi burada çok rahat bir hocam var. Öyle bir sistem kurmuş ki Tchouaméni falan onlar kapatıyor. Orada sürekli dinlenen bir Mbappe var. Ama ayağına geldiğinde de bir şeyler istiyor o taraflar. Maç 1-0 olduktan sonra tamamen sazı eline aldı ama yine böyle bir hızlı hücum veya bir şey yapamıyorlar. Ama yani istediği gibi her şey oldu Fransa'nın. Ama bir şekilde de oyun hak edeni de aradı, buldu. Yani sonuçta hak eden bence İngiltere'ydi. Penaltı. 2-2'ye bir penaltı da 2-2 olsa bence Fransa o maçtan çok sıkıntılı bir şekilde ayrıldı. Uzatmaya gitse değil mi? Maç Çünkü uzatmaya çok gitse. dinç ve özellikle yedek kulübesi. Şimdi onu acayip bir yedek kulübesi vardı İngiltere'de. Çok daha güçlü. Ama Şunu hocayı da orada eleştiriyorlar kullanmadığı için o yedek kulübesini. Şunu Çok eklemek istiyorum. Walker iyi oynadı ama Walker'ın yardımcı aktörleri vardı Mbappe'yi durdurmak için. Kademe. Henderson çok iyi kaydı. Rice çok iyi kaydı oraya. Üçlü aslında. Mbappe de akıllı bir şey yaptı. Bir kere belki çizgiden gitti. Genelde hep merkeze doğru girdi topla. İlk golde öyle geldi zaten. Yani çok etkili miydi? Diğer maçlara göre etkisizdi. Normal çünkü İngiltere taş gibi takım. Orta sahası sağlam defansif anlamda. Walker iyi olduğunda dünyanın o mevkisinde şu an en iyi oyuncusu dersin ki o da sakatlıktan döndü. Eski Walker olmamasına rağmen bence iyi durdurdu Mbappe'yi. Kesinlikle iyi durdurdu. Peki Fas'a geçelim. Fas-Portekiz maçına geçelim. Erman abiye dönmek istiyorum. Erman abiye dönmenin tam zamanı olduğunu düşünüyorum şimdi. Niye? Faslı. Fas formasıyla geldiğini söyledin abi. Yani Fas Ben faslı sen faslı nasıl olacak abi? finale gider mi bu? Oğlum ben masal biter dedim bitmedi. Bitmedi. Devam ediyor. Ama şu andaki herhalde turnuvanın en zor maçını oynayacak. Kesin. Muhtemelen. Devam eder mi? Bilmiyorum. Bu inanılmaz bir inanmışlık var orada. Ama fiziksel anlamda bu dayanıklılığın bu kadar uzun süre devam etmesini de çok bana inandırıcı Deme gelmiyor. abi deme. Diyeyim de devam etsinler. Devam etsin. Finale çıkaracaksın Erman. Çıkartayım Fas'ı. Değişiklik olsun abi. Böyle ne Vallahi var ki? var ya dünyadaki en büyük sürpriz olur. Şu ana kadar zaten biliyorsun İlk Afrika kez. kıtasından ilk kez bir takım yarı final gördü. Bizden sonra da bir Müslüman takım ilk defa galiba. Evet. yani Hem çeyrek çok hem büyük yarı. başarı. Önemli. Hak ettiler mi? Hak ettiler ya. İnanılmaz bir mücadele özveri ama
Bu uzatma oynadılar İspanyollarla işte. Penaltılara Biliyorsun gitti. Portekiz maçında 10 kişi kaldılar. Saiz Çok sakat. yoruldular. Saiz'in sakatlığı, bazı oyuncuların sıkıntıları Fransa'ya karşı yeter mi? Bence Fransa ağır favori. Ama Yani bu futbol. Şimdi Nihat, Portekiz'i nasıl eleyeceklerini kim anlatmış olabilir teknik direktör? Onu geleyim mi? Açık söyleyeyim o Orası çok açıklamayı. enteresan. Kim Yani. anlatmış Bir de bir olabilir? şey söyleyeyim. Çok tanıdığımız, bildiğimiz biri oradaydı. Çok uzakta arama. Oradaydı. Şöyle dedi. Çok tanıdığımız biri oradaydı. Bak maçları izledim. Daha yeni geldim. Regragui diyor ki İspanya galibiyetinden sonra odada dururken galibiyeti kutluyorduk. Kapım çaldı. Kapıdaki kişi bana dedi ki Portekiz'i yenmek için 3 tane plan hazırladım. Her şeyi planladım. Şimdi gel çalışalım. Portekiz'i yenecek bu takım. Oğlum bunun dizisi çekilir Netflix'e yakında lan. O planı çok merak Ne ediyorum böyle? acaba. Nasıl bir plan? Reklam oldu biraz Şimdi ama. söylenti de şu abi. 3 plan dediği için yani hoca da bu açıklama yapıyor 3 plan. Hervé Renard, Suudi Arabistan teknik direktörü de Arjantin maçından önce 3 plan hazırladım demişti. Bir dakika, o odaya giren adaylar var mı? Renard en kuvvetli aday Renard. Hervé Suudi Renard. Arabistan'ın Suudi hocası. Arabistan teknik He. direktörü. Başka aday ikinci var aday mı? konuşulan yok. Varsa siz de söyleyin. bizim çalıştığımız, bildiğimiz Hoca Katar'da şu an bilmiyorum. Fatih Hoca değil mi Katar'da? Hoca olabilir mi? Olabilir mi? Yani konuşulur. Hocayı bir aramak lazım esasında hocam siz Ali miydiniz Koç Başkan diye. da orada. Evet, o da Ali orada, Koç da oradaydı. Bak 3 aday çıktı. Çok ciddi 3 aday Başkan var. girmez. O konulara girer mi Başkan bilmiyorum. odalara Ama giriyor orada mu? bir Fas diyaloğu falan oldu Portekiz. Başkan odalara giriyor mu Tribünde normalde? oldu. Tribünde Tribünde bir speakle Portekiz oldu. forması olan birisine Ya, o başkan Serhat, sen faslı mısın? Serhat, Fenerbahçe'de Cesus'un odasına başkan giriyor mu sence? Hani Bilmiyorum canım. Yani Ya da futbolla ilgili bir maçta 3 planı olabilir mi Ali Koç'un sence? 3 çok zor. Onu çok zorlamasak mı Ali? Evet. Ali Koç Pas teknik direktöründen devam edelim. Ümit abi bu açıklama çok gündem oldu. Yani bir teknik direktörden teknik direktör de demiyor. Birinden yardım aldığını söylüyor. Yani kimden yardım aldığını bilmiyorum ama yani birisi öyle bir şey söylediyse tebrik etmek lazım. Gerçi normal bir hoca bunu kabul etmez hiçbir şekilde yani gelen kişiye ben bir plan hazırladım bir hele gel bir dinle beni dediği zaman ya der işte ya kapıyı kapat arkandan da devam et. Çabuk yani Gel sen genelde geç olur. demiş. Kimse kimseden bir yardım alacağını ben düşünmüyorum. 47 yaşında ama değil mi? Yani 47 Ya, yaşında genç bir teknik Yok direktör. şampanyalı mı geldi o da bilmiyorum yani. Bence daha öncesinde, Soyunma daha öncesinde odasına. konuştuğu bir adamdır o kapıyı çalan. Arkadaşı olsa gerek yani. Muhtemelen daha önce futbol konuştuğu bir adam Samimi çalmıştır olduğu kapıyı. biri Yani öyle olmalı. hiç tanımadığın biri Tabii. nasıl yeneceğinizi biliyorum deyip kapıyı çalmaz herhalde. Öyle bir şey olur mu? hayırdır Bana der, tuhaf ne geliyor işin var? bilmiyorum. Çok Yani tuhaf. öyle bir şey. Ya çok tuhaf ama sahanın içinde de yani Fas milli takımının bir planı olduğunu gördük. Portekiz'i nasıl durdurduğunu da izledik. Fas'a oynamak gerçekten çok zor yani. Bu her takım için geçerli. Çünkü gerçekten iyi kapanan bir ekip. Ve kapanmanın dışında topu aldığı zaman da kolay kolay rakibe topu vermiyor. Yani atağı sonuçlandırıyor %75. Dolayısıyla atağı sonuçlandırdığı için de bütün rakip takımı tekrar geriye koşturmak zorunda kalıyor. Bu da tabii ki ister istemez takımları yoruyor. Bu işi çok iyi yapsa Fas'ı nasıl çözebilirsin? Topu atağa kalktıktan sonra topu daha doğrusu kaptırdıktan sonra Çabuk tekrar kazanarak. bir pres yapıp orada çıkış anında Fas'ı yakalaman gerekiyor ki eksik yakalayasın. Öbür türlü zaten adamlar ayağa oynayarak devam ediyorlar. Faul alıyorlar, oyunu soğutuyorlar. Tekrar pozisyon almayı biliyorlar. İşte Portekiz çok fazla üstüne giden bir takım değil. Daha çok işte yan pas, geri paslarla daha çok pozisyonları olgunlaştırmaya gitti. Ya sanki bir ara seyrettim. Yani 10 pasa bir gol veriyorlar. İdmanda olur ya. İspanya 10 pas, pas maçı gibi oldu 10 bir pas, anda yani. 10 pas bir gol oyunu vardır bizim idmanlarda. O şekilde döndü. Gerçekten yani Fas için ideal bir oyun. Yani Portekiz'in oynadığı oyun. Dolayısıyla golü de müthiş attı En-Nesyri. En-Nesyri- Benim eskilere gittiğim zaman öyle bir gol var aklımda ama Ümit abi o tarz golü kim atar? Kulübede oturan hocanın oynatmadığı Cristiano atar. Sıçramayı hatırla Evet. 2 metre. Yok, bir kişi daha İnanılmaz, çok oldu o da. İsim yasak. Ronaldo 2.93'müş, 2.77 El-Nesiri çıkmış. Bir şey söyleyeyim mi? Fas dediği çok doğru. Topa sahip olduğunda rakip kaleye bir an önce gidiyor. Bakın 10 kişi kaldığında maçı 2-0 yapıyordu. Net karşı karşıya Kaçırdı. pozisyon kaçırdı. Ama Portekiz
İspanya'ya göre daha iyi oynadı. Cristiano'nun pozisyonu, Bruno Fernandes'in direği, Felix'in şutu, hatta Pepe'nin son dakikada kafayla vurduğu. Bak maç 1-1 olsa Fas elenirdi. 10 Çünkü kişiydi 10 kişi kaldı, uzatmaları artık götüremezdi. Ama tebrik edelim, helal olsun. Cristiano Ronaldo konusunu Geçelim ona. ayrı mı açacağım Ayrı bilmiyorum. açalım. Ayıp. Serhat abiye dönmek Gerçekten istiyorum ayıp. orada. Ronaldo Ayıp ile tek alakalı. kelimeyle. Serhat abi Oynat- Fernando Oynamamaz. Santos. Ama oynamasın dediniz. Hayır abi. Kim dedi? Finalde 3 tane gol attı diye bir tane. Gonzalo Ramos. Ki, beraber oynasın. Ben Yani oynamadığında dünyada konuşulan bu. oynamadığında Hat-trick dedim atıldı. ki Demek ki eğer Ronaldo oynamıyorsa, bir oyuncu hat-trick atıyorsa, 6 gol atıyorsa oynamaması gerekiyor. bak dedi. turnuvadaki Nerede performansı hat-trick ne yapan kadar kötü olursa olsun o CV, o kariyer oynar her türlü dedim. oynar abi. Oynar şekilde de dedim hiç ben kimse yani. orada Değil Ronaldo'dan mi? büyük değildir. Sen de öyle Ronaldo dedin, evet. kötü performans gösterebilir ama bazen şimdi bizim kendi milli takımımızı hatırlayalım yani. Burak Yılmaz her maçı iyi mi oynuyordu? Veya daha önce. Oynatırsın. Oynadı da o da. Penaltıyı da attı, kaçırdı. Belki atmasaydı, biz penaltı atsaydı biz oradaydık. Ama bunu kalkıp konuşacak değiliz. Ama Ronaldo öyle oturup bu hoca, ya bazı hocalar, ben diyorum ki egosuna yenik düşülüyor. Ben öyle düşünüyorum bazı insanlar. Bu şu an gündemimizde var, gündem hayatımızda da var ama burada yanlış. Yani bir oyuncu hat-trick atabilir. Ama bir anda Ronaldo'nun yaptığı 20 seneyi kariyerini Atamaz. silemezsin sen yani. Çünkü yazdığı iyi bir hikaye var adamın. Beraber de Ha, oynatabilirsin. anlık olabilir ama yani Ronaldo oraya girecek bir oyuncu değil bence. Ben her zaman bunu söylüyorum. Kötü performans gösterebilir. Ronaldo her Portekiz maçında mükemmel mi oynadı? O mümkün değil tabii. Avrupa şampiyonada süper mi oynadı? Ama çıktı sana İspanya'yı aldı. Öyle bir şey istiyorsan onu oraya hazırlaman lazım. Bence hoca onu oraya hazırlamadığı için zaten 7'ye çekti. Hazırlayamadı yani o konuma. Şimdilik diyor 3 hat-trick atmış oyuncu. Belki de Fas hiçbir şey yapmadı. Çok kompakt durdu. Sürekli yan pasa zorladı. Bence %70 topla Oynadı Portekiz oynadıysa bu sürenin yarısından fazlasını yan pas yaptı. Öyle zaten gol bulamazsın Portekiz'e. Ümit abinin dediği olaya çıkıyor olay. Fas'a. Çünkü sürekli yan pası zorluyor. Ama hiçbir varlık gösteremedi 3 tane gol atan oyuncu. Yani bir tane 3 golle sanki böyle Ronaldo'nun bir tane hikayesini silmeye çalıştı. Böyle hikaye yaratılmaz. Ne oldu? Darmadağın oldu. Bu kadar kaliteli bir takım. Fernando Santos. Bence kesinlikle Fransa'yı da yarı finalde zorlayabilecek bir kadrosu var. Tabii çok acayip maç olurdu o. Yani İnanılmaz bir Fransa maç Portekiz olurdu. maçı. Ama demek ki nasip Ve değilmiş. Ronaldo'nun gözyaşları. Başlamadan Ronaldo'yu hırpalamaya başladılar zaten. Tabii, daha Yani United'dan bu gelirken. turnuva başlamadan bir enteresan şekilde Ronaldo'ya çok ağır eleştiriler. Yok arkadaşları selam vermedi, yok bilmem. Yani Ronaldo kesilsin diye bekleyen bir grup vardı vardı. sanki. Enteresan. Halbuki 3 gol atmış olması bir şey değiştirmez. Ronaldo bugüne kadar Portekiz milli takımında yaptıklarıyla bir maç oynamış oyuncuyu karşılaştırmadık elbette. Ama onun oynamadığı maçta alınan o şaşalı galibiyet birçok insanın kafasını karıştırdı gibi gözüküyor bence. Ama Ronaldo'nun da hataları var, bunları unutmayın yani. Çünkü sonuçta Ronaldo, evet Ronaldo'sun. Ama yani sen bu maçta oynamazsam kampı terk ederim gibi söylemleri de olmuş. Var mı? Konuşuluyor. Hangi maç abi? Portekiz Fas maçı öncesi. Oynamadı işte. İki maçta. Oynamadığı için evet. Yani sonra açıklama da yaptı Cristiano Ronaldo. Yani o maç şekilde sıcağı açıklamaları sıcağına var diye bir- konuşuluyor yani. Abi, Öyle bir şey varsa açıklama eğer yaptı. çok Abi dedi. empati yapalım ya. Ya biz de söyleriz ya. Ya Biz düşünmeler... baştan konuşmuştuk ilk programımızı hatırlarsan. Yani. Dedik işte yani Ronaldo ne kadar hazır Dünya Kupası'na. Çünkü Manchester United'de çok az Hazır süre gelmiyor. aldı. Hazır gelmedi. Hoca da belki o yüzden de oynatmadı. Yani tempoyu bozduğu için geriye Oynattı ilk başta. gelip yardım et. Yani ilk maçta görmek için oynatmış olabilir belki. O tekrar. ilk 3 Hayır, maç şey de oynadı olabilir abi. sanki. İlk 3 maç Nihat oynadı abi. Yani Felix öyle uçup kaçan bir performans ortaya koymadı aslında. Yani Ramos'la Ronaldo'yu da beraber kullanma bir opsiyon olabilirdi. Sanki. Abi bak. Oynamadığı maçtan sonra 6 attığında da söyledim yani. Ronaldo'nun CV'si, kariyeri oynamayı hak ediyor. Form durumuna bakmadan, isim olarak. O gözyaşlarında da o Erman'ın söylediği platformda 5 sezon anı var. Onları da anlatır yani o gözyaşları. Ben bir şey söyleyeyim mi Ronaldo ile ilgili? Tamam belki yanlış olabilir açıklaması. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz de milli takım oynadık. Bizim Dünya Kupası'na gittiğimizde İlhan Mansız gol kralıydı. Doğru mu? Ama önünde tabii ki oynayan başka oyuncular vardı. O bile antrenmanda veya oynamak istediğini hissettiriyordu. Abi futbolcunun doğasına var. Normal. Hatta hatırlarlar mı bilmiyorum ben söyleyeyim. Şenol Hoca seni gönderelim mi dedi İlhan Mansız'a. Yani artık rahatsızlık verecek duruma geldi. Ama oynamak istiyor. Gol kralı olmuş. Hakkı. Biz burada bir sezon gol kralı olmuş.
Milli takıma seçilmiş Birinden ama daha bahsediyoruz. öncesinde kemik bir kadro oluşan bir milli takımda Elon Musk'ın Eklemlenmesini direncini konuşuyoruz. gördük. Burada şimdi Ronaldo da yani kusura bakmasın da yani. O kadar hakkı olsun. Yani o kadar da hakkı, o kadar kredisi olsun. Ya bu Ümit abi için demiyorum bunu genel. Hani tabii ki oyuncu profesyonel yapmaması gerekiyor ama Bir de adamın son Dünya Kupası bak. Yani orada bir figür yani. bitti Orada yani işi. Yani onları hepsini hesaplamak tabii, gerekiyor. Ümit abi de mesela Milan'da oynadı. İlk oynamayınca o da. Ama mesela Ümit abi de burada oturduğu için söylemiyorum ve işte Nihat'ta. Bizde yoktu o kadar şey. Hani Avrupa'da oynasa öyle hocaya trip atayım işte öyle bir şey yoktu ama insan tabii ki içinde bir burukluk yaşar. Ama şimdi bu Ronaldo abi. tabii bir de son Dünya Kupası orada Yani bir Ronaldo sürü son dünyada hikaye zaten yazmak bitiyor. istiyor. Sonra ne yapıyorsa Fernandes, kim varsa Öyle orada yani, Bruno'ları bırakacak yani. alsınlar anladın mı? Ama bu böyle bitmemeliydi. Berkan yanlış Bu mı? hikaye böyle bitmemeliydi. Böyle Kesinlikle. bitmemeliydi. bence. Beraber böyle taktik verdikleri Ronaldo sakatlandıktan Final, sonra 2016 finali. değil mi? Yanlış Fransa hatırlamıyorum. finali Yani var. aralarındaki ilişki bir teknik direktör oyuncu ilişkisinden daha ileride gibiydi Santos aslında. dedi ki maçtan sonra şu anda bu duruma en çok üzülen iki kişi biri benim bir de Ronaldo dedi. Ama oynatmadın hoca yani. O niye üzülüyor anlamadım ben. Avrupa şampiyonu olduklarında seni Olduklarında söyledi. evet yani ben beraber Sakatlandı. taktik verdikleri Evet. neredeyse beraber sarıldıkları sevindikleri anları hatırlıyorum. Yani bu adamlar arasında bir sürtüşme olduysa bak şu bir gerçek herkes oyuncu burada. Futboldan sonra futbolda yaptığım bazı şeyler çok saçma gelebilir. O anda belki O ona an doğru futbolcuyken geliyor. doğru geliyor ama futbol bitiyor. Çıkıyorsun uzaklaşıyorsun diyorsun ki ya saçmalamışım. Kısa bir Doğru. şey vereceğim, eklenti yapacağım. İlan örneğini verdim. Hoca gönderebilirdi, bu işi koparabilirdi Şenol Hoca. Tabii. Ama inandığı bir şey varsa da onu tutup oradan yararlanmak da bir Meziyet. meziyet ve özellik. Bu hocada demek ki bu yokmuş. Onu gördüm. Portekiz'e elendi günün sonunda. Portekiz Ne elendi. yaptı? Yarı Sabah finalde kadar- yarı finalde Şenol Hoca İlan'ı oynattı. Hepsini Yani. yani. Şimdi ilk maç diyor ben oynamadım diyor. Belki kader golü attı. Evet. Öbür tarafta İlan seni Senegal attı, gönderelim. İlan Sen Mansız sürekli Senegal attı. mutsuzsun uzunsun. Sen ciddi böyle gönderelim. Çünkü bende de birebir diyaloğu var hani hocanın. Beni bile kadroya almayı düşünüyor. Çünkü İlan çok rahatsız ediyordu hocayı. Ve bunu söyledi hoca. Ama alıp İlan'ı o şekilde değerlendirip işte Ümit abi zaten banko oyuncu ama ondan faydalanması. Yani şimdi anladın mı? Problem her zaman yaşayabilirsin ama önemli olan Çözmek. Çözebilirsen Kesin. bir yerlere varasın. Aynen Demek öyle. ki bu hoca problem çözemiyor. Ben onu gördüm. Hocalardan böyle- bahsetmişken Tabii buyurun. birçoğu milli takım hocaları da zaten Ayrıldı. elendikten sonra Elendikten sonra ayrıldılar. ayrıldı. Onunla devam edelim o zaman. Bu seviyelerde bak ülke temsiliyeti diye bir şey var. Bireysel tartışma olabilir. Ama orada ülkenin menfaati, takımın galibiyetini düşüneceksin. Tabii. Olayları ayırt etmeyi bileceksin. Bu arada da bence çok enteresan bir konu. Son 8 maçlarına kaldığında bütün milli takımların teknik direktörlerine baktığımızda hepsi oranın yerli teknik direktörü. Bu bile bir mesaj. Hani bizim bile başarı 2002-2008 Şenol Hoca, Fatih Hoca, turnuvaya gittiğimizde Fatih Hoca, Mustafa Hoca. Bu da çok enteresan bir mesaj bence. Yerli teknik Direktörlerden direktörler. biri de Ne olursa olsun Fernando Santos'un bence hani finali bu olsun. Ronaldo için her türlü eleştiriyi gösterebilmeliydi. öyle bir oyuncu çünkü. Son turnuvası efsanesi diyebilmeliydi ki biz buraya onunla geldik. Onunla buradan biteceğiz. da onunla ayrılacağız. Kaçıncı olmamızın bir önemi yok diyebilmeliydi bence. Diyemedi ve Portekiz elendi. Bence hikaye öyle Onu bitmeliydi. yüceltirdi bir de bu olay. Brezilya'ya geçelim. Hocayı yüceltirdi bir de. Yüceltirdi bence de. Brezilya da hakikaten yani en az Fas kadar sürprizdi bence Brezilya'nın da elenmesi Ümit abi. Ayrılan oyunculardan biri de Çişi oldu. Brezilya penaltılarla kaybetti. Yani o kadar dramatik kaybettiler ki ya 105'te gol attıktan sonra maç izlerken tamam bitti artık dedim. Yani buradan artık dönmez. Herkes Belki öyle zannetti. 2'ye 3'e gidebilir. Ama Hırvatistan yine maçı penaltılara götürmeyi başardı. O andan sonra da sanki Hırvatlar çok daha moralliydi. Ya ilk 90 dakikaya baktığım zaman yani 0-0 bitmesine rağmen çok güzel bir maç oldu. Yani pozisyonlu, bol pozisyonlu. Brezilya daha çok net pozisyonlara girdi ama Hırvatistan gerçekten yine çok iyi defans yaptı. Birebirleri çok iyi oynadı. Özellikle Juranovic ve Vinicius Junior eşleşmesi gerçekten çok başarılıydı. En büyük özellikleri normalde Brezilya'nın ileride birebirleri iyi oynayıp öyle pozisyona girmek ama gerçekten Hırvatistan 90 dakika boyunca hatta 120 dakika boyunca çok karşı koydu. İyi pas yaptı. İyi başlayan takım da oldu. İlk 15 dakika baktığın zaman Hırvatistan. Gerçekten çok iyi konsantre olmuş bu turnuvada. Her maçı aynı şekilde ciddi oynuyor ve 120 dakika oynamasına rağmen aynı şekilde diri sahaya çıkan bir Hırvatistan var.
Neymar, herkesin gözü Neymar'daydı. Maalesef çok tutuk başladı. O şekilde devam etti. Çok top kaybı. Birebirleri denedi, olmadı. Yani silik bir görüntü verdi ama işte süperstarlar bunun için var. 105. dakikada bir ortaya çıkıyor. 105'te atıyor. Sonrasında çok garip bir durum çok yaşandı. hakikaten yani. Yani 117. dakika sen gol yiyorsun. Nasıl yediğine bakmak lazım. Brezilya savunması 4'e 4 kalıyor pozisyonda. Evet. Yani 117. dakikada sen niye hala 2'yi arıyorsun? Tamam Brezilya'sın. artık maç. Golü kovalarsın her zaman. Golü düşünürsün. İleriye oynarsın ama artık 117'de bunu yapma yani. 4'e 4 kalmaman gereken bir durumda. 4'e 4 kalıyorsun ve golü yiyorsun. Yazık oldu ben diyorum. Ben Brezilya'ya Brezilya'ya çok yazık oldu. Çok Değişikliklerini istiyordum. onaylıyor musun abi ya? Ben mesela Vinicius Junior'ın çıkmasına falan çok anlam veremedim ya. Ya Juranovic dediğim gibi o kanadı çok iyi kapattı Vinicius Junior'a. Ama onun Ön çabukluğu tarafı uzatmalarda tamamen değiştirdi. Yani Evet, Richarlison, uzatmalarda- Rafinha Junior çıktı. Rodrigo girdi sonra. Rodrigo mesela girdi. oyunda Vinicius kalacak yerine. son oyuncu Neymar gibiydi. Onu oyunda tutması bir haklılık çıkardı attığı golden sonra, kabul. Ama çabukluk mesela maçın son 20 dakikasında çok önemli bir özelliktir yani. Diri Yorgunluklar kalan arttığı oyuncu, zaman o yüzden ben mesela Richarlison'un da çıkmasını çok doğru Ben de bulmadım. çok Orada doğru bulmadım. evet, Doğru o da bulmadım yani. Savaşan bir oyuncu. İyi de Nihat abi. oynuyordu. Evet. Ya ama Luka Modric diye bir oyuncu var. Yani pres yapamıyorsun Hırvatistan'a. Yani çok yoğun pres yapsan bile o presi bir şekilde kırmayı başarıyor. 37 yaşında ve turnuvanın en iyisi olmaya doğru gidiyor Luka Modric. Messi, Mbappe, bu tarafta da Modric. Helal olsun yani. Tebrik etmek lazım. Zaten Real Madrid orta sahasında yanında Casemiro, Kroos'la yıllardır almadığı kupa kalmadı. Şampiyonlar Ligi'ne 4 kere 5 kere falan aldılar. Ama Hırvatistan da bir o kadar iyi orta saha oyuncularıyla oynuyor. O Brozovic 117 kilometre koşuyor her maç. Her yere basıyor. Bence orta sahanın en iyisi. 117 kilometre mi koşuyor? Brozo. Pardon 17. Ha, takımı ortalamış. İyi koşuyormuş. 17 kilometre koşuyor. Ben yanına bir daha koydum. Kovacic ayaklar temiz. Modric zaten o ayak dışı belki şu an 30 orta metre sahada atıyor öyle ya. kullanan bir oyuncu yok. Kramaric turnuvanın başından beri formda. Perişan. Ama 105'te gol yediğinde katılıyorum. Kimse Hırvatistan'ın gol atıp penaltılarla sonra bu turu geçeceğini düşünmemiştir. Futbolda o yüzden güzel. Tebrik ediyorum. Yani 2018'in finalisti şu an yarı finalde rakibi Arjantin. Finale çıksa bana sürpriz olmaz. O kadar iyi bir performans var. Bu arada bize penaltılarla kaybettiler. Onu Çok iyi söyleyecektim. ders almışlar Kaybetmiyorlar. 2008'den. Şu an penaltılarla herkesi geçiyorlar Modric yani. de onu söyledi zaten Serhat abi. Yani 2008'de penaltılarla Türkiye'yi kaybettik. Bu acının ne demek olduğunu biliyoruz. Şimdi Brezilyalı oyuncuları da anlıyorum. Ama üstesinden gelebilmeliler dedi karşılaşmadan sonra. Hakikaten Hırvatistan da tıpkı Fas gibi çok önemli işler yapıyor turnuvada. Modric çok konuşulmuyor. Değil mi? Yani Modric Yani biraz... konuşuluyor da yani biz çok duymuyoruz belki. Şimdi hep konuşuyor Neymar, işte Messi, Ronaldo, tabii ki onlar konuşuyor ama Modric de konuşulması lazım. Onun yaptığı işte tesadüf değil ki. Şimdi bu kadar bir takımı bu kadar liderlik yapan, orta sahaya bu kadar yakışan. 37 ya. Ben Nihat o zaman sağ kenarındaydı. Biz maçı seyretmeye gittik. Hiç unutmuyorum o maçı. Tek başına perişan etti ya orta sahayı. 2016. Hatta dedim ki yukarıda Bülent abi vardı. Bülent Korkmaz falan, biz eski oyuncular olarak gittik. Ya dedim ki bir Ozan Tufan falan bir tane şu Modric'e bir tane vursa, sarı kart alsa, o da ön dese ki biz de orta sahada oynuyoruz. Tek başına ufacık boyuyla milli takımı zaten golü de o attı. 1-0 yenildik. Hiçbir şey yapmadı. Ozan da yetişemedi hatta. Şöyle bir hareketi vardı ya. Saç hareketi. Kilitledi mesela orta sahayı. O işi çok iyi yapıyor. Ama ya öyle bir hikaye oluştu ki artık büyük takım, küçük takım, Dünya Kupası'nda da gördük. Yok. Yani işte biz milli takım, Faroe Adaları falan, bu artık bu aralar kapanıyor. Şimdi İspanya ile Portekiz'i devirip geldi Fas. Şimdi biz diyoruz ki %100, tabii ki %100 Fransa favori, ama eleyebilir mi? Eleyebilir Fas, yine de belli olmaz ki, çünkü uzatmaları götürüyor. Brezilya süper futbol oynadı ama sonuç yazmıyor orada Brezilya. Hırvatistan yok yazıyor. Brezilya. Japonya bence inanılmaz oynadı Japonya. Bence Hırvatistan'dan da daha fazla hak etti orada olmayı Brezilya karşısında, ama Hırvatistan buraya geliyorsa burada bir bildiği bir şey var diye düşünüyorum. Yani turnuva takımı olmak herhalde tam karşı Hırvatistan, yani bu elemeleri oynama pratiği. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim, kısa oraya bir eklenti yapacağım. Hemen Erman abiye sözü vereyim. Bu dedik ya, Junior çıktı, Richarlison çıktı. Bu Dünya Kupası'nda şunu gördüm. Hep bir dahaki oyuncu oyunu mu düşünüyor hocalar bilmiyorum, ama bunu Alman hoca ilk maçta yaptı Japonya'ya karşı. Hansi Flick 1-0 öndeyken maçın en iyisi İlkay Gündoğan'ı çıkartıp saçma sapan oyuncu değişikliğine maça verdi. Yani artık
İşte İngiltere bir anda 2-2'yi yakalayabiliyor. Böyle bir turnuvada sen bir dahaki maçı düşünmemen lazım. Benim Çünkü o son maçın olabilir. yani ayrılan veya devam eden hocalara benim tavsiyem buradan bu analizi yapsınlar. Oyun bitmeden bir sonraki Neymar'ı dinlendireyim, Richarlison'u dinlendireyim. Bu çok yanlış bir hamle bence. Hırvatistan'ın jenerasyonu yeni bir jenerasyon mu? Değil, hatta Değil. kapanıyor artık yani. Hatta kapı. Bizde 37 yaşında bir oyuncu var mıydı takımda? 37. Bir Burak Şurada yarı final 36'da oynuyor. oynadı. Şurada yarı final oynuyor olmaları bizim futbolumuzda doğru seçimleri yapmadığımızın bir göstergesidir. Aynı jenerasyonla başarılı olmaya devam ediyorlar. Biz de kendimizi kandırıyoruz. Yeni bir jenerasyon yakaladık. İşte altın çocuklar falan. Hikaye. Hiçbir şey altın değil. Altın olan onlar. İyi profesyoneller yetiştirmişler. Abi Modric yorulur mu falan diye bakıyoruz. Brezilya golü attıktan sonra Gene. Hırvatistan milli takımının en çok sorumluluk alan oyuncusu Modric. Öyle oyuncun varsa mağlubiyeti kabul etmezsin ki zaten. Bir de topla ilişkisi çok iyi bir takım olduğu için Brezilya'yı da yordular topu ayağında tutarak. Pres yapamıyorsun Öyle abi. pres, öyle kolay pres Evet, yemiyorlar. yapamıyorsun yani. Ya biliyorsun Yugoslavya dağıldıktan sonra her kurulan ülkenin topla ilişkisi iyi. İyidir. Baskette değil. Bunların da çok iyi. Kaç ülke çıktı ya ya bir tane Yugoslavya'da? Modric'in olsun ya. Bir tane. Biz kendimizi kandırmayalım. Biz yeni jenerasyona ihtiyacımız var. Al eski jenerasyonla geldiler. Belki de kupayı alacak. Olabilir yani. Aslında Her şey yapabilir konuşulmuyor Yunanistan şu Modric saatten abi. sonra. Bence hak etmiyor bu kadar Ya konuşulmayı. adamın başarılarına çok alıştık. O kadar alıştık ki Modric'in ve bence Dünya Kupası'nın en güzel fotoğraflarından bir tanesi. Bu Dünya Kupası'nda çok güzel fotoğraflar gördük biz. En güzellerinden bir tanesi de Casemiro'yla sarıldıkları fotoğraf yani. takım Birkaç ay öncesine kadar Şampiyonlar Ligi kaldırırken Defalarca kaldırdılar. yani defalarca kaldırdılar ve Real Madrid'de bir sürü yüz eskidi. Bunlar eskimedi ya. Aynen öyle. Oğlu bir de Neymar'a mı gitti? Neymar'a gitti evet. Şimdi Perisic oldu. için oldu. Perisic için oğlu Bu gitti. aradan O da İnanılmaz çok, oynuyor. çok güzel O da bir çok kare- güzel Çok fotoğraf. güzel bir fotoğraf. Çok güzel Neymar da karşılık Neymar'da verdi bu arada. sarıldılar. Çok Evet. güzel fotoğraf oldu ama Brezilya'da elenmiş oldu. Ümit abi Arjantin'e devam edelim. Arjantin-Hollanda karşılaşması belki de yani çeyrek final karşılaşmalarının en fantastik mücadelesi oldu. Ve en sıkıcı maçı oldu. Ama 75'e kadar. öyle bir hikayesi oldu ki 75'ten sonra hani Wout Weghorst bütün hikayeyi Hollanda lehine çevirmek üzereyken Ya bu penaltılarla Avustralya kaybetti maçında Hollanda. da aynı şeyi yaşadı Arjantin. Yani orada da neredeyse beraberliği Geri yakalandılar. Evet. Ama işte bu 75'ten sonra bu Arjantin'e ne oluyor bilmiyorum yani. Bir anda düşüyor mu yani çok rehavete mi kapılıyor anlamadım. 2-1 olduktan sonra 2-2'lik pozisyon yani Weghorst'un pozisyonun bir öncesi yine bir faul vardı. Evet. Direkt kullanıldı biliyorsun. Yanlış gol olmadı. Gol olmadı. Sonra o dakikada böyle bir organizasyon yapmak gerçekten çok büyük cesaret ister. Normalde herkes direkt vurur o pozisyonda. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Messi'nin en büyük hatası orada üçlü Hollandalı vardı barajın yanında. Bir tane sadece Arjantin oyuncu futbolcu vardı. Messi bomboş alanı tutuyordu orada. Geçse Diğerleri oraya- arka direkte ki normalde oradan orta gelmez. Ama Messi 2 adım yana atsa 3 Hollanda'nın yanına Gol yemeyecekler. gol Ümit abi yemeyecekler. bu turnuvada Messi özellikle izliyor. Defansif anlamda. Yok Evet bir abi, tane bu arada bir tane 2000 yanlış duruş bak neye mal oldu. Onu söylemek Abi, istiyorum. Tur gidiyordu. 2020'de Wolfsburg'da aynı golü atmış. Evet, birebir aynısı var. Ha. Bu Aynı. Weghorst. Aynen. Yani evet. Bu sefer arkasında stoper var ama bacak uzunluğundan kurtarıyor. Döner kapattı dönmez oradan. bacağı Ama uzun olduğu için ıskalıyor. vuruyor. Yani Ama bu iyi dönüyor. Ama yine de tesadüfi bir şey değil. çok farklı olurdu Messi Stoper orada. Yani ıskalıyor. 3'e 2 Mesele- oynamak farklı. Aynen 3'e 1 Stoper oynamak çok ıskalıyor. farklı orada. Evet abi. Tamam Yani ama dokunamıyor. deneme doğru yerden. Tabii süper. Abi Weghorst 90 organize artı etmiş onu 11'de belli ki dener yani. misin ya? Deneme o 90 artı yüzden 11. Onu Çünkü diyorum ben. kaleye gittin gidemedi bitti. Adam çalacak düdüğü. Tahmin dışı Büyük bir cesaret yani. organizasyon Evet, inanılmaz bir yaptılar organizasyon yaptı. Bayağı- Golü atanla asisti yapan hamle değil mi? Hamle. İkisi de hamle. Weghorst hamle. Ya oyuna sonradan giren oyuncuların yaptığı işe bak. Bu arada futbolda böyle pas hangi teknik direktör Şimdi Messi de söyledi? mesela- Tiki taka bitti dedi. Evet. Bu turnuva onu da gösterdi ya. Evet, Japonya %17 topa sahip İspanya'yı eledi. Almanya'yı yendi. Yani Almanya'yı yendi. Mağlupken. Fas aynı şekilde İspanya'yı Portekiz'i geçti. Az topa sahip olarak. Bu işler Biraz- değişti. Bu arada Messi'de Messi- abi Messi, sen defansif Polonya'ya pozisyonunu eleştirdin. Evet. Ofansta da o verdiği Ama bir pas ayıp attı, ya. görmeden Bu nasıl yani. bir asist ya. Bir saniye bak. Yani şaka gibi ya. Messi- her Bak, maçta bakıyor mu, her bakmıyor maçta mu? bir dokunuşu var yani Çevre skora. kontrolü 3'e 6'lar o pozisyonda bir de yani. Öyle Yok söyleyeyim. böyle bir şey yok. Yani kaleci orada defans arkasına koşsa onu da pozisyona sokar Messi. Aynen. Ya Molina'yı Herkese her bir şekilde Sert abi pozisyon. Molina bekliyor yani Molina bekliyordu tabii o koşuyu Vallahi attı. sokar Messi'den ha. o pası bekliyordu ama öyle bir açı var ki
Yani Messi Molina'yı sanki hiç görmeden hisle oraya topu veriyor. Vallahi ben net baktım pozisyona. Yani direkt oraya bakmıyor ama buradan görüyor. Ya bir görüyor oradan koşuyor. Görüyor. Ayakkabıyı görüyor belki Messi'yle oradan. oynayan, Kulağında Messi ile gözü. kim oynarsa oynasın Messi'nin her an her yere pas atacağını beklersin. Onu çok doğal yani. Nerede aldın? Koşuyu yaparsın yani. Yani o kadar akıllı ki. Şimdi dedi ki Van Gaal, göreceksiniz nasıl durduracağımız dedi. Ake'yi de buna yakın oynatıyor. Ake de biliyorsun kısa çabuk, köpek balığı gibi herif. Ama Messi o kadar geri gelerek alıyor Ake ki topu. Bu gidemedi sefer orada. Ake gelemiyor. 2 metrelik bir arada topu bir aldı. Pardon sözünü kesiyorum. Ake'nin yanında Danny Blind var. Danny Blind o pozisyonu kaçırıyor. Hepsi golde, kaçırdı ilk abi golde, evet. ya. İlk golde. Evet. Ya biraz uzak kaldılar ona. Arjantin O da ilk golü. geriden alıyor özellikle. Cin gibi. Pası biz Aldı. de kaçırdık. Nasıl biz de izlerken yakalayamadık. Ama Böyle bir pas. 35 dakika yokmuş gibi gözüküyor oyunda. Bugün durdurdular mı acaba derken yine çıkıyor araya atıyor ya. İnanılmaz oynuyor. Weghorst'u tebrik edelim. Sonuçta Türkiye Ligi'nde oynayan her futbolcuyla ilgili konuşuyoruz. İnanılmaz bir iş yaptı. Hatta şunu dedirtti. Acaba Weghorst'la hep başlasa mıydı? Çünkü farklı bir oyun oynuyorsun onunla. Şişiriyorsun, oynuyorsun. önde top tutuyorsun, kenardan kestiğinde gol atar. Ama buraya kadar geldi. 2-2'ye geldikten sonra zaten 30 dakikaları şey oynuyorlar ya, rolanti. Aman risk almayayım, gol yemeyeyim, iş penaltılara gitti. Penaltılara gitti mi artık %50. Bir de maç sonunda çok şey konuşuldu. Messi'nin ve Korso yaptığı hareket. Hakikaten röportajda. ama da vay baba bir bilmem ne filan konuşuyor böyle İspanyolca sallıyor. Bir de Messi konuşmasın ya. Konuştukça karizması düşüyor ya. Ses tonu filan konuşma. Ki o kadar severim. Ama konuşma. O hareketler İnanılmaz. Ama Messi Arjantin forması giyindiğinde agresifliğe bürünüyor mu? Bürünüyor. Konuşmayan Messi konuşmaya başlıyor. Çünkü üzerinde de çok büyük bir baskı Sorumluluk var var. abi. Çok büyük bir baskı var. Diğer tarafta da işi biraz böyle maç sonu sevinmesinde Arjantinli oyunculara yıktılar. Ama geniş o örümcekten gördüğünde Hollandalı oyuncuların da Yaptıkları penaltı var. atışlarında neler Ama yapıyor, Nihat abi, provoke. Ama bunların hepsi normal. Bu Başlangıcı seviyede yapan normal. Parades. Yedek kulübesine topu vurduktan sonra olaylar başladı. Bak Parades'le başladı. birbirleriyle eşleştiler. ya. Ondan sonra Vurdu sonra vurdu topu sonra sonuna kadar o kavga çıktı. Bak, birbirleriyle eşleştiler ya. Maç o gün başlıyor zaten. Açıklamalarla başlıyor. Van Gaal'ın açıklaması. Messi'yi soruyorlar. Maç başladığında göreceğiz, nasıl durduracağız? Messi bu açıklamayı duyuyor değil mi? Konsantröyle böyle yapıyor. Sen göreceksin bakalım durduracağım mı diyor. Hepimiz deriz yani, oynadık. Orada iş başladı. Ama maçın içinde de o zaten Arjantin çok agresif. Arjantin kendi Hollanda da agresif. Ya bitirecekti maçı yani. Arjantin zaten Bak, bu şöyle bir şekilde durum de var. motive oluyor değil mi abi? Agresifliği seviyor çünkü. Free kick'ten önce işte top yükseliyor havaya. Weghorst orada biliyorsun. Ceza sahasının hemen önünde. 3 kişi aynı anda faul yaptı ya. Arkadan. 3 kişi böyle dalar. Heyecanla daldılar ya. Sırtı dönük kaleye 3 kişi basıyor ve Arjantin Weghorst'a onu indiriyor. 3 kişi seviyor. indirdi aynı anda ya. Arjantin onu seviyor abi. Rakibi Ya öyle ama yıldırıyor. Ama o Gereksiz telaş yani. hareket. Telaş var birazcık. Yani. Telaşlı oyun var. Ama o uzatmaları iyi dakikada, o oynadılar. pozisyonda. Mesela 75'ten sonra kötü bir Arjantin. Uzatmalarda da rakibine bayağı üstünlük O sağladılar. şundan olabilir mi Erman Ya abi? hem hamlelerden hem de o takımın gücü var abi. Hollanda'da O takımın gücü var. Luke de Jong'la Weghorst'la kaldı ön tarafta ikili. Yani skoru çevirmek için. 30 dakikayı bu iki tane uzun boylu santraforla oynamak birazcık sanki oyunu Arjantin'e doğru çevirdi gibi hissettim. Olabilir. Ama ikinci topla falan bayağı kazandılar ya. Bu arada futbolda artık illaki hani tiki takadan bahsettim. Kenara in, kes, Weghorst varsa çevirsin böyle kafayı abi. Yani gol için ekstra planlamaya falan hala orta futbolda gol için en geçerli Kısa yol. kısa yol. Yani öyle gözüküyor. Ciro golü. Giroud'a da. Aynen. Griezmann kesti. Ya Fransa'ya Maguire- geri dönmek istemiyorum da Benzema yok falan diye üzülenler. Ya bırakın Fransa baksana tarihinin neler en çok yapıyor golcü abi oyuncusu adam. var. Biz Giroud'u çok... Golcülük konusunda Benzema'yı 1 gram arattırmadı ama Benzema işin içinde çok daha katkılı oynadı. Katılıyorum. Bak o %100 Kante'nin yokluğunu da aramadılar. Hiç abi. Çok kimse kısa yaramıyor. hemen yarı final Pogba'yı da eşleşmelerine aramadılar. geçeceğim. Sert abi senle başlayalım. Fas, Fransa ve Arjantin, Hırvatistan. Ne olur mu diye. Ne olur? Final Arjantin Fransa diyorum ben. Arjantin, Fransa diyorsun. Bir şey yani öyle olsa tam sürprizler oldu. İşte Almanya gruptan çıkamadı. Fas buralara getirdi. Hırvatistan buraya taşıdı. Ya Brezilya da olabilirdi. Portekiz de olabilirdi bakıyor. İngiltere de olsa ama Fransa, Arjantin bence final çok keyifli. Messi, Final Mbappe olacak. diyorsun. Messi, Mbappe kapışsınlar. Ümit abi. Vallahi ben Fasçıyım.
Karşıdan kim geliyor? Fransa'yı geçtik abi. Karşıdan kim geliyor? Yok şimdi Fas-Fransa maçı tabii ki Fas için çok daha farklı olacak. Genelde hep merkezi kapattıkları için kenarları boş bırakıyorlar. Portekiz bu kenarları normalde çok toplam buluştular ama çok Kullanamadı. etkili olamadılar. Şimdi Fransa'ya baktığın zaman kenarlar çok farklı duruyor Dembele, Mbappe'ler. Dolayısıyla orada Fas daha ciddi sorunlarla Oradan mı delinebilir? karşıya gelecek. Fas takımı delinirse. Kesinlikle ama yine de en büyük silah dediğim gibi topu kaptığında Fransa'da aynı şekilde geri koşturmak zorunda kalacak. Ne kadar dayanırlar bilmiyorum. Öbür taraftan Arjantin Hırvatistan. Arjantin Hırvatistan yine ben uzatmaya gider diye düşünüyorum. Hırvatistan artık alıştı uzatmalara. Bu maçı da aynı şekilde iyi kapanacaktır. Yine oyunu kendi lehine çevirmek isteyecektir paslarla, yani topu tutmak isteyecektir. Ama dediğim gibi orada da bir Messi var. Yani her an her şey yapabilecek kapasitede. 90 dakika görmezsin, yine 91. dakikada defteri eline atır. Finalde alır. Arjantin olur. Finalde Arjantin olur diye düşünüyorum. Nihat abi. Ya turnuva başından beri hep Messi ile Arjantin kazansın diyorum ama Fransa-Fas maçında Fransa'dan Arjantin'e göre daha eminim çıkar diye finale. Abi ben sanki 2018 finalinin tekrarı olacak gibi hissediyorum. Ben de aynı Bu benim isteğim. hissim. Ben de aynı Fransa-Hırvatistan finali göreceğiz gibime geliyor. Hırvatistan'ın oyunu hani Arjantin'den daha iyi oynuyorlar. Messi faktörü etkili olursa Arjantin geçer ama ben sanki Fransa-Hırvatistan finali göreceğiz gibime geliyor. Çok enteresan olacak Çok bu da ilginç öyle maç olursa. olacak. Benim de gönlümden geçen Hırvatistan ya. İstiyorum yani. Belki hani burada artık bir sürpriz yok ya Fas haricinde. Bir Evet. tek Fas sürpriz. Onun dışında bir sürpriz kalmadı ama Hırvatistan'ın bu yaptığı işin finale Karşılığı kadar olsun. gelmesini çok isterim ben Fas kendi ağır adıma. sürpriz ama. Yani Tabii canım. eğer büyük Fransa'yı da yenerse Kupayı versinler O Fransa'yı zaman- yenerse. yani Finale oynatmasınlar. Fransız şey söyleyeyim mi? sömürgesi Değil mi? al sana fırsat. bak Zaten onları geçe geldi. Fas İspanya, eğer Fransa'yı Portekiz. yenerse Kupayı versinler. karşısına kim gelirse gelsin benim için en büyük adaydır. Yani Tabii. bunlar yeni bir şey Tabii, söylemiyorum tabii, artık. O saatten sonra zaten Bak bence her zaman bu tarz turnuvalarda hiçbir şey mesela kaybedeceği bir şey var mı? Fas her şeyi Hiçbir kazanmış şey zaten. yok. Ama Fransa zaten Dünya Eğer Kupası'na gidiyor. Fas'ı Onu kaybederse- yani o yüzden uzatmalarda penaltılara tedirgin olan her zaman büyük takımlar. Evet. Bence o rahatlık var Hırvatistan'da. Fas'ın kaybedeceği bir şey Fas, kalmadı. Brezilya titredi yani penaltı atarken. O yüzden kaçırdı demiyorum ama Brezilya'nın Etkili kaybedecek. olmuştur Hırvatistan'ın muhakkak. yok ki bir şey. Fas finale Fas'ın ne çıkarsa. kaybedebilir ki Fas mesela? Fas Bu finale- maçta ne kaybedebilir? 5 tane ise ne olur? Hiçbir şey olmaz. İspanya'yı Portekiz'e yenilmiş gelmiş. Aynen öyle. Fas burada her şeyi kazanacak takım. Bu takımlar da bence çok tehlikeli. Fas finale çıkarsa final maçını skoru ne olursa olsun kupayı ikiye bölsünler. Yarısını Fas'a versinler abi. Galatasaray Bu kadar büyük olay yani. Ama Galatasaray Fenerbahçe'nin de var. Var mı? Var. Vallahi var. Simide müzesinde Bak, olan tek örneğin kupa var. burada. alt tabakasını Ümit abiye versin. O söyleyecek. Fikir babası. Ben kutlamalara katılacağım ben de. Bir şey söyleyeyim. Ümit abi mi girdi odaya acaba? Arada Evet yoktu. abi. 2 gün yoktu. Tamam, Katara olabilir, ben Ümit abi onu olabilir. söyleyeyim. Söylemeyecektim hani madem biz bizeyiz. Ümit abi varsa bir bildiğin söyle. Hani yabancı da yok ya. Gerçekleri O soyunma söyle odasında neler oldu? Şu Fransa maçına ben konsantre oluyorum şu an. Peki. Abi ağzınıza sağlık. Bölümün sonuna geldik. Mediamarkt'ın sunduğu Zoom'u bitirdik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.